RTX 3050 laptoplar fiyat performansta en uygun fiyatlı gaming laptoplar diyebilirim. Fakat çok fazla seçenek ve fiyat aralığı da geniş cihazlar. Peki hangisini almak mantıklı? Hangisini alayım dediğinizde doğru videoya geldiniz. Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Yine daha önce hiç yapılmamış bir içerikle birlikteyiz. En iyi 5 RTX 3050 laptopu kısa inceleyeceğiz. Bu cihazlar dışında da başka bir 3050'ye bakmanıza gerek yok. Çünkü sadece fiyat ve özellik değil, soğutma sistemi, kasa kalitesi ve genel deneyime de bakmak gerekiyor. Bu noktada ben de en iyileri seçtim. Ayrıca laptopları nereden aldığımız ve satıcılar da önemli. Bu laptopların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. RTX 40 serisinden laptoplar içinde gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı size bağlı. Şimdi ilk laptopumuza başlayalım. Burada Acer Nitro 15'in 2024 versiyonunu görüyoruz. Bu kasa özellikle oyuncu laptopu alacağım ama daha hafif, ağır olmayan ince kasalı bir laptop istiyorsanız gayet mantıklı. i5 13. nesil performans serisi işlemciyi görürken 8 GB RAM ve 512 SSD ile de birlikte geliyor. Bu laptopun en önemli artısı RTX 3050'nin 6 GB'lık versiyonuyla gelmesi. Piyasada da çoğunlukla 3050'nin 4 GB versiyonunu görüyoruz. Özellikle 6 GB'lık 3050 SolidWorks, AutoCAD gibi uygulamalar yüksek grafikli AAA oyunlarda VRAM darboğazından kurtarıyor. Yani burada 4 GB'lık 3050 ile karıştırmayın. Çünkü 3050'nin 6 GB'lık versiyonu 3050 Ti ile aynı performansa sahip. Burada VRAM darboğazına uğramadığı için bazı noktalarda 3050 Ti'nin de önüne geçmeyi başarıyor. Ve burada kullanılan 3050 60 Watt gücünde. DDR5 8 GB 5200 MHz'lik RAM ile gelirken 512 SSD ve 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz bir panel Acer Nitro 5'te kullanılmış ve hem RAM hem de SSD yükseltmesine açık bir laptop. 64 GB'a kadar RAM takviyesi yapabiliyoruz. Ama 3050 için 64 GB hiç gerekli değil. Çift kanal 16 GB RAM bu sistem için gayet yeterli. İkinci sırada sade tasarım ve aldıktan sonra yükseltme ile uğraşmak istemeyenler için Victus 15'i görüyoruz. Şu anki fiyatıyla da tam bir fiyat performans laptopu diyebilirim. i5 12. nesil performanslı bir işlemciyle gelirken 16 GB RAM, 8x2 4800 MHz RAM'ler kullanılmış. 512 SSD'nin yanında RTX 3050'nin 75 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 15.6 inç Full HD IPS ve 144 Hz'lik bir panelde kullanılmış ve 250 nit maksimum parlaklığa da ulaşabiliyor. Üçüncü sırada Lenovo IdeaPad'i görüyoruz. RTX 3050 90 Watt'lık versiyonu bu laptopta görüyoruz. 16 GB RAM, 8x2 ve 4800 MHz olarak konumlandırılmış. 512 SSD Ryzen 5 6600H işlemcisiyle de gayet mantıklı bir laptop diyebilirim. Ve bu laptopun en önemli artısı 16 inç Full HD Plus ve 165 Hz'lik ekranla gelmesi. Özellikle de CS2, Valorant gibi oyunlar oynuyorsanız ve büyük ekran beklentiniz varsa kaçırılmayacak bir laptop diyebilirim. Hem indirimde hem de çok fazla stoğu yok. Dördüncü sırada Asus TUF F15'i görüyoruz. Bu laptopun en önemli artısı ekran ve kasa kalitesi. i5 12. nesil bir işlemciyi burada görürken 8 GB 4800 MHz RAM ve 512 SSD burada kullanılmış. RTX 3050'nin de 90 Watt'lık tam performans halini görüyoruz. Üst kapak metal, iç yüzeyde de dayanıklı, kaliteli bir plastik kullanılmış. Klavye hissiyatı ve genel tasarım itibariyle ben bir oyuncu laptopuyum diyor ve yükseltmeleri kendimiz yapabileceğiz. Laptopun içini açtığımızda herhangi bir şekilde garanti kapsamından çıkmıyor. Acer Nitro 5'in Ryzen 7 6800H modeli de 95 Watt'lık tam performans 3050'si ve 16x2 4800 MHz 32 GB RAM ile özellikle bütçeniz bu aralıkta video edit veya yazılım için kullanacaksanız oldukça mantıklı. 5. sırada RTX 3050 ile gelen favori laptopumu yani Victus 16'yı görüyoruz. Bu fiyat bandında hem soğutma hem de performansıyla zirvede diyebilirim. Yaklaşık 3-4 aydır stokları olmayan bir cihazdı ve şu an fiyat olarak da çok avantajlı diyebilirim. Özellikle render ve işlemciye yüklenen oyunlar için Ryzen 5 7640 HS gibi bu fiyat bandının hem performans hem de verimlilik olarak en iyi işlemcisini görüyoruz. RTX 3050'nin de yeni nesil 6 GB VRAM ve 85 Watt'lık versiyonu kullanılmış. 6 GB VRAM'li 3050 laptoplar arasında da en performanslı diyebilirim. 16 GB RAM, 8x2 ve 5200 MHz olarak konumlandırılmışken 512 SSD ve 16
6.1 inçlik Full HD bir panelle geliyor. Ayrıca batarya performansı olarak da en iyi RTX 3050 laptop diyebilirim. Ve bu laptopların hepsi FreeDOS olarak geliyor. Yani Windows'u kendimiz kuracağız. Fakat ben nasıl kuracağım diye düşünmeyin. Çünkü kanalda FreeDOS laptopa adım adım Windows kurulumu var. Laptop aldıktan sonra o videoyu mutlaka izleyin. Dostlar, şimdi en önemli kısım, yani favorilerimden bahsedeyim. Laptopu sürekli yanımda taşıyorum. Uygun fiyatlı bir 3050 alacaksam Nitro 5 hafif taşınabilir yapısı 6 GB'lık 3050'si ile oldukça mantıklı. Bu fiyatlarda yükseltmeyle uğraşmak istemiyorum diyenler için Victus 15 favorimken benim odağım sadece oyun, büyük ekran ve 25006 en kaliteli ekranı istiyorsam Lenovo IdeaPad. Ama her açıdan değerlendirdiğimde en dengeli ve en mantıklı laptop Victus 16. Bu laptop oyun, mühendislik, yazılım, video edit, yani her noktada kullanılabilir. Ryzen 5 7640S ve 6 GB'lık 3050'nin de tam performansı olması en önemli artısı. Fakat hem stok tarafında hem de bu fiyatlarda çok kalacak bir laptop değil. Çünkü şu an fiyat ve deneyimde en dengeli laptop. İncelediğimiz laptopların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan almanızı öneririm. Sizce bu seriye 4000 serisi laptoplar içinde devam edelim mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşça kalın.